Forex demo hesabı açtım bir yerde. Üzerinde uğraştığım expertleri denemek için. Mesela bu kullandığım şu anda gördüğünüz demo hesapta sıfır bir hesap. Demo hesap. Burada daha önce hiç kullanılmadı. Yeni açtığım için expert'i eklerken hata veriyor. O hatayı size göstermek istedim. Bu expertlerin çoğunu ben kendim öğrenerek yazdım. Burada mesela bunu eklemeye çalışıyorum. Daha önce çalışan bir expert, bildiğim bir expert çalışıyor burada ve burada görüyorsunuz attı. Expert'i dışarı attı. Yani bunları yazdırdı ekrana ama expert'i dışarı attı. Buna nereden bakıyoruz? Expert bölümünde. Bakın şurada bir hata var. Bunu durduruyorum. Auto scroll'ü iptal ettim. Ne diyor? 28 Ekim 2022 tarihli expert'te diyor 13.395 13.395. satırda zero divide, sıfıra bölme hatası diyor. Daha önce yukarıdakilerde de veriyordu bunu, hatayı. Şu anda onu yukarıdakilerde vermiyor. Artık hangisindeyse, yani %90 bunu, bu hatayı neden verdiğini size açıklayayım. Tools'tan History Center'a gidiyoruz. GPV CPY'nin historisini indirdim. USD-JPY'nin Euro-JPY, onu da indirmişim. USD-JPY, o da inmiş. Şimdi burada buradaki 13.395 bu expert'in kodlarında 13.395 numaralı satırda per change diye bir kod var. Yani alış fiyatı eksi C1, yani günlük burada bir formül var. Onun diyor C1 price'a bölümü çarpı 100 diyor. Burada C1 price alamadığı için, yani history'de bu fiyat olmadığı için, MetaTrader yeni kurulup history yani fiyatlar açık olduğu zaman history'ye birikiyor bu fiyatlar. Günlük, dakikalık, saatlik bu fiyatlar birikiyor. Orada o fiyatları kullanıyor. Yeni açıldığı için, history boş olduğu için, history'de sıfır olduğu için burada sıfıra bölme hatası veriyor. Bakalım şimdi USD-JPY'de de history indireceğim. History indiriyorum. Bakalım düzelecek mi? Şu anda gene attı mesela bunu. Ama USD-JPY'ye kadar geldi. Evet arkadaşlar. Tekrar 28 Ekim'de expert'i atıyorum grafiğin üstüne ve tekrar burada gözükmüyor. Demin hata veriyordu. Şimdi bir hata vermiyor. Ama burada gözükmüyor. Bunun sebebi küçük bir yanlışlık. Şimdi yeni kurduğum için MetaTrader'a boş bir sayfa hazırlamıştım. Deminki gördüğünüz siyah sayfayı. Buraya expert atacaktım. Burada grafik yerine expert'in ondan sonra burada verileri bulunacaktı. Ben de böyle bir şey hazırlamak için boş bir grafik açıp Properties'te hepsini siyah yaptım. Ama yanlış yaptığım şey, foreground yerini beyaz yapmam gerekiyordu. Foreground yerini beyaz yaptığım zaman zaten buradan da alttan da gözüküyor. Bakın farenin olduğu yerden expert çalışıyor. 0.92 x'de. Şimdi bunu white'a getirince burada bakın expert burada gözüküyor şu anda. Onu yanlış yapmışım sadece. Ama deminki söylediğim hata, history'deki hiçbir verinin olmaması ve şeyin yeni olmasından dolayı, verinin olmamasından dolayı
Bunları böyle history'den, tools'tan history gelip kullanacağınız e, simgeleri, sembolleri buradan bularak, mesela GBP-CAT'te bakın hiçbir veri yok burada, boş. Bunları seçerek, bunları buradan üzerine tıklayıp hepsini yeşil sarı haline getirerek buradaki verileri indirdiğiniz zaman ancak buradaki veriler işlem görür. Geçmiş olmazsa hiçbir şey olmaz. Bunu yaptık burada. Bunu da burada çalıştırmış olduk. Bunları böyle bir kereye mahsus yapmanız gerekiyor. Duraklamalarımı mazur görün lütfen, yeni başladığım için ilk videom bu. Biraz heyecan var, biraz da ondan sonra öyle işte. Bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Burada gösterdiğim şeyler sadece demo hesaptaki grafikleri çalıştırmak ve kodları çalıştırmak için rastgele seçilmiş semboller. Bunlarla ilgili hiçbirinde yatırım tavsiyesi falan değildir. Sadece burada kodları çalıştırmak için, ondan sonra size tecrübelerimi paylaşmak istediğimden dolayı videoları çekiyorum. Belki bunların da bir meraklısı vardır. Expertleri çalıştırma ile ilgili ve expertlere kod yazma ile ilgili, indikatörler, scriptler. Bunlarla ilgili bir zamanlar çok uğraşmıştım. Bunlarla ilgili ve birçok daha şeyle ilgili video çekmeye karar verdim. Burada tabii bunu buradan kaldırıp template'lerden boş diye bir template yaptım ben. Bu boş template'i nasıl yaptım? Burada hiçbir şey yok üzerinde. Yani mesela şuradaki bir rastgele grafiğe geliyoruz. Grafiğe sağ tıklayıp Properties diyoruz. Ve buradaki bütün renkleri nana veyahut da yapmak istediğiniz renge, tabi deminki yaptığım yanlış burada yapmamamız gerekiyor. Sadece foreground'u beyaz yapmamız gerekiyor. Diğerlerin hepsini siyah yapsak buradaki bütün grafiklerden kurtulup buraya bir expert koyabiliriz. Burada sadece expert'in gösterdiği bilgiler gözükür. Tamam'a bastığımız zaman bomboş. Buradan one click trading'i de kaldırdığımız zaman boş bir sayfa elde ediyoruz. Buraya da şey attığımız zaman sadece bunları göstermiş oluyor. Böyle burayı kullanmış oluyoruz. Evet. Deminki template'i de kaydedebiliyoruz buraya. Save template diye kaydedebiliyoruz. Sonradan tekrar çağırabiliyoruz. Ben bunu boş diye kaydetmiştim. Boş. Boş template'ini bu şekilde kaydettikten sonra bunu böyle daha sonra kullanabiliriz. Boş olduğu için üzerinde şey de yok. Öyle, ilk videomda böyle olsun. Eğer beğenip abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.